Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere sorumluluğunuzda olan veya takip ettiğiniz verilerin performanslarını ölçen ve bu sonuçları sizin belirlediğiniz belli bir aralığa göre gösterimi sağlayan, görselliği yüksek olan bu grafiği nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Bu grafiği iş yerinizde yaptığınız çalışmalarda veya sunumlarınızda kullanabilirsiniz. Bu sayede karşı tarafın kesin sonuçlarını görmesini sağlayacak etkili bir iletişim sağlamış olacaksınız. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllerden şimdi hesapla diyorum. Ve gördüğünüz gibi grafiğim her hesaplamada farklı bir değer ve bu değerin karşılığında olan aralığı göstermekte. Bu arada emoji ile değer desteklenmiş oluyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şuraya özel yapıştır değerleri diyorum. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Şunu alıyorum. Kopyalıyorum. Şuraya özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Buradan görünümden şunu kaldırıyorum. Öncelikle şuraya ekleden boş bir tane halka grafik seçiyorum. Ve veri seç deyip şuraya ekle 5 tane bir yazıyorum. Noktalı virgül. En sonunda da 5 yazıyorum. Yani 5 tane bir olacak şekilde ve sonra da 5 olacak şekilde şu şekilde bir grafik hazırlıyorum. Bunu seçiyorum. Veriselini biçimlendiriyorum. Burayı 270 derece diyerek döndürüyorum. Şunu da %40 yapıyorum. Şunu şöyle biraz büyütüyorum. Şunları siliyorum. Şuraya gelip çift tıklayıp şu alt tarafta dolgu yok diyorum. Şuraya gelip biçimden şekil ana hattını seçiyorum ve şuradan ağırlığını 3 deyip ana hattı da beyaz yapıyorum. Şu şekilde. Şimdi renkleri ayarlayalım. Bunun için önce şuradan başlıyorum. Sadece şu gelecek şekilde şuna çift tıklıyorum. Dolgu, düz dolgu ve şuradan koyu kırmızıyı seçiyorum. Şuradan yapalım. Daha sonra şuradan gradyana geliyorum ve gradyan olarak da şunu seçiyorum öncelikle. Daha sonra bunu seçiyorum. Şekil dolgusu şunu seçiyorum. Gradyan olarak da yine bunu seçiyorum. Şuraya gelip şunu buradan renk olarak sarıyı seçeceğim. Gradyan olarak da şuna geliyorum. Şekil dolgusu açık yeşil. Gradyan olarak da şunu ve son olarak şuna geliyorum. Koyu yeşil. Gradyan olarak da şunu seçiyorum. Şunu büyüteceğim. Önce şu grafiğin iç kısmındakini büyüteceğim. Daha sonra da şöyle bunu büyütüp şurada ayarlayacağım şunu. Şuna geliyorum. Biçimden dolgu yok diyorum. Ana hat yok diyorum. Şimdi grafiğimizin şuradaki aralık değerlerini belirleyelim. Bunun için öncelikle %10 ile başlıyorum. Çünkü burası şu gördüğünüz grafik alanı 5 bölümden oluşuyor. Her biri %20 değerinde. Ancak bizim buradaki en kötü değerimiz %10 olsun diye burada çok kötüyü %10'dan başlatıyorum. Ve buraya şöyle yapıyorum. Shift eşittir diyorum. Artı %20 diyorum. Ve burayı bu şekilde çektiriyorum. Şimdi şuraya gelip şunun altına fx diyorum. Düşey ara. Ve buradan aranan değer bu. Buradan da tablo dizimiz bu. Yani şuradaki değerlerin hangisine denk geldiğini buradan tespit edeceğiz. Bunun için Windows F4 diyorum ve şunları sabitliyorum. Buraya 2 diyorum, 3 diyorum pardon. Buraya ise
Aralık bak yani düşey adlı videomda açıkladığım gibi aralık bak alanında gelecek olan sonucunun kesin mi yoksa yaklaşık bir değer olup olmaması ile ilgiliydi. Şimdi bu çalışmada kesin sonuç değil de yaklaşık bir sonucun gelmesini istiyorum. Çünkü burada şu alanda göreceğiniz gibi bir aralık var. Ve bizim buradaki performans değerimiz buradaki aralığın belli bir kısmına denk gelecek. Bunun için de yaklaşık değere ihtiyacımız var. Bu yüzden buraya 0 değil de 1 yazıyorum. Tamam diyorum. Ve bunu yüzde yapıyorum. Şimdi bir altına geliyorum. Tekrardan düşey ara diyorum. Yine bunu seçiyorum. Şuraya geliyorum. Şu alanı tekrar seçiyorum. Windows F4'de sabitliyorum. Bu sefer 2 diyorum. 1 diyorum. Çünkü burada yani şuradaki performans değerimizin buradaki ölçütlerden hangisine denk geldiğini buradan görüyorum. Şimdi grafiğimizin devamı için şuraya %1 yazıyorum. Şurayı da shift eşittir %200 eksi topla şurası parantezi kapat enter. Burayı %200 yapmamızın sebebi tabii şunun altında kaldı. Burayı %200 yapmamızın sebebi şurası %100 yani 5 tanesi %100 geri kalan kısmı da %200 yani bunu temsil ediyor. Burayı hesaplatabilmek için yaptığımız bir işlem. Şimdi geliyorum grafimize sağ klik veri seç diyorum. Buradan ekle diyorum ve şunu silip şu değerleri şuraya ekliyorum. Tamam diyorum. Grafimi seçiyorum. Sağ klik şunu seçiyorum. Buradan da pasta grafiği seçeceğim. Veri noktasını biçimlendir diyorum. Ve şuradan ikinci ekseni seçiyorum. Tamam deyip öne getiriyorum grafimizi. Şunu seçiyorum. Dolgu yok. Şunu çift tıklıyorum. Dolgu yok diyorum ve sadece şurayı bırakıyorum. Bunu yine seçiyorum. Veri noktasını biçimlendir tekrar şunu 270 yapıyorum. Ve grafiklerin yönlerini birbirine eşitliyorum. Tamam deyip kapatıyorum. Şimdi ekleye geliyorum. Buradan şekillerden şunu blok y'yi seçiyorum. Tıklıyorum. Ve bunu buradan şuradan büyütüyorum. Burada amacımız şeklin üzerine denk gelecek şekilde şuraya denk gelecek şekilde bunu ayarlamak. Şuradan şu sarı noktayı tutup şuraya çektiriyorum ve şunu biraz daraltıyorum. Oklarla da ayarlayabilirsiniz. Evet bu şekilde iyidir. Şimdi buradan şekil dolgusunu siyah yapalım. Şekil anahtarı olmasın. Efekt olarak da şunu vermek istiyorum ben. Şunu biraz daha aşağı indirsem iyi olacak. Yalnız şunu rengini değiştirelim. Şuradan değiştirmek için şu 1'i 5 yapıyorum. Ve bunu çift tıklayıp dolgusunu siyah yapacağım. Olmadı. Geri alalım. Sadece şunu tıklamam lazım. Tekrar 1 yapacağım. Tekrar ekle. Şekillerden bu sefer şunu seçiyorum. Şuraya denk gelecek şekilde tam ortaya. Yine biçimlerin şekil dolgusu siyah olsun. Şekil efekt anahtarı olmasın. Efekt olarak da bu sefer şu olsun bu sefer de.
Siz istediğiniz farklı bir efekt varsa yapabilirsiniz. Tekrar ekleye geliyorum. Metin kutusunu seçiyorum ve şuraya önce çok kötü yazıyorum. Bunu seçiyorum ve büyütüyorum. Bold yapıyorum. Ve yazıyı beyaz yapıyorum. Çünkü şurada siyahın üzerine denk gelecek. Şunu alıyorum. Şuradan çeviriyorum. Şu bölgeye, şu kırmızı alana gelecek şekilde şunu koymaya çalışıyorum. Evet. Biraz daha çevirsem iyi olacak şöyle. Evet. Şimdi bunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu alana geliyorum ve bunu buraya göre şu aralığa göre ayarlıyorum. Buna sadece kötü diyoruz. Bunu tutup kontrole basılı bir şekilde şu tarafa çekiyorum. Döndürüyorum tekrardan. Buraya da ortalama yazacağım. Şunu siliyorum. Tekrar döndürüyorum biraz. Evet. Şimdi yine bunu seçiyorum. Kontrole basılı bir şekilde çeviriyorum şunu. Ve bu sefer bunu silip iyi yazıyorum. Bunu kopyalıyorum. Şu alana geliyorum. Döndürüyorum. Ve çok iyi yazıyorum. Sanırım güzel denk geldi. Şimdi şu alana yüz emojisini yapalım. Ama bunu yapmadan önce size el ve yüz emojileriyle çalışmak adlı videomu tavsiye ediyorum. Daha iyi anlamanız için. Şimdi yapmamız gereken şuraya büyük harflerle L yazmak. Bu L'yi şuradan yazı tipini Wingdings yaparak şurada Wingdings'i seçerek emojiye çeviriyorsunuz. Bunu aşağı doğru çektiriyorum. Ve şurasını çok kötüyü bu şekilde üzgün emoji, kötüyü de aynı şekilde. Ortalamaya gelince bunu büyük harflerle K yapıyorsunuz. İyi ve çok iyi ile büyük harflerle J. Yan tarafa şuraya şu alanı birleştiriyorum. Buraya düşey ara ile şu değerin karşılığı olan emojiyi getiriyorum. Windows F4 ile sabitliyorum. Sütunun diz sayısına 4 diyorum. Burayı 1 diyorum. Çünkü buradaki aradaki değerlerin karşılığı olarak şu yüz emojilerini getirmeye çalışıyorum. Bu yüzden de yaklaşık bir değerin gelmesini istiyorum. Tamam diyorum. Ve buraya ilk harfimiz geldi. Tabii ki bunu da emojiye çevirmem gerekiyor. Şurayı önce bir ortalayayım. Büyüteyim. Bu iyidir. Ve buradan yine Wingdings'i seçiyorum. Ve bunu emojiye çeviriyorum. Biraz daha büyüteyim. Şimdi emojimizin değerlere göre renkleri belirleyelim. Bunun için koşullu biçimlendirmeye geliyorum. Buradan yeni kural diyorum. Şunu seçiyorum. Buradan da eşiti seçiyorum. Hücre değeri eşit ise L'ye yani harfleri seçiyorum. Biçimlendir diyorum buradan. Yazı tipini kırmızı yapacağım. Ve kalın yapacağım. Tamam diyorum. Tekrar koşulunu biçimlendirme yeni kural. Tekrar bu. Eşit diyorum. K'ye biçimlendir. Yazı tipi kalın ve sarı olacak. Tamam. Bir daha koşullu biçimlendirme. Yeni kural. Tekrar bunu seçiyorum. Eşit diyorum. J diyorum.
kalın ve yeşili seçiyorum bu sefer de. Tamam diyorum. Ve şu anda iyi değeri olduğu için gülen yüz geldi. Bunu kopyalıyorum. Ve şuraya önce yapayım. Şunu seçiyorum. Bağlı resmi. Bunu alıyorum. Buraya koyuyorum. Hatta biraz büyütebiliriz. Şuraya geliyorum. Shift eşittir. Rastgele aradığı formülünü kullanıyorum. Birden 100'e kadar bölü 100'e yapıyorum şurayı. Enter diyorum. Ve değerin 100 olarak gelmesini istiyorum. Şimdi formüllere geliyorum. Şimdi hesapla diyorum. Şunları beyaz yapıyorum. Tekrar formüller. Performans grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.